Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videomuzda dünya endekslerini inceleyeceğiz ve burada nasıl ticaret yapabiliriz, nasıl kazanabiliriz bunları değerlendireceğiz. Hemen uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değil, kendi görüşlerimiz ve analizlerimizdir ve başlayabiliriz. Şimdi burada SPY kodlu bir ETF var arkadaşlar. Bu S&P 500'deki yani Amerikan en iyi 500 şirketin ortalamasını alıyor ve bu endeks yükselirse siz de bu endeksten aldığınız için siz de yükseliyor. Paranız artıyor. Mesela şu bölgede bir kırılım geldiğinde şuradan %11'lik bir kar. Eğer şu pandemide aldıysanız ve şuradan da %100'lük bir kar elde etmiş oluyorlar. S&P 500'de şirket değil de endeksi satın alabiliyorsun ve o yükseldiğinde yükseliyor, düştüğünde de kaybediyorsun. Ona göre riskini ayarlıyorsun. Tabii ki Amerikan piyasası her zaman yükseldiği için ve şuradan gördüğünüz gibi %290 gibi bir kar getirisi uzun vadede. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Amerikan piyasaları genelde hep yükseliyor. Yani dünyanın en büyük piyasası olduğu için ve bir denge olmadığı için Amerikan piyasası düzeltmelerden sonra alındığında güzel endeks yani endeks olarak alındığında güzel karlar sağlıyor. Zaten şirketler onlar devamlı yukarı gittiğini görebiliyorsunuz. İşte Apple'dır, Amazon'dur, şudur budur, Nvidia'dır. Bunlar sürekli yukarı gidiyor, düzeltmeler veriyor, tekrar gidiyor. Microsoft gibi büyük dev şirketlerden bahsediyoruz. Peki şimdi burada neler yapılabilir? Bunu değerlendirelim. Bu S&P 500 SPY kodu. Bunu aldık diyelim ki nereden alacağız? Haftalık ortalamanın 200'lüğünden mesela şurada artık çok ucuzladığını düşünüyoruz. 200'lüğe geldi, değdi ve buradan aldık. Buradaki tabii ki bir yükseliş trendi başlamamış. Burada sadece bir ne var arkadaşlar? Bir küçük bir yükseliş var ve bir tepki hareketi var. Buradan %15'lik ortalama bir kar getirisi sağladığını görüyoruz arkadaşlar. Buradaki tepki hareketiyle sonra bekledin. Ne oldu? Burada trende girmesini bekledin. O zaman günlüğü açalım. Evet, bu Ena Crypto Cross arkadaşlar. Bunu daha önceki videoda nasıl kullandığımı açıklamıştım. Burada da bakın 200 günün altına geçiş, üstüne çıkış, üstünde küçük bir akümülasyon sonrası. Evet, buradan akümülasyondan çıkış ve rally başlıyor. İşte buradaki bakın 200'lüğü tabana alıyor. Taban yaptıktan sonra önceki videoda anlatmıştık. Taban yaptıktan sonra yukarı gidiyorlar. Yukarı kırarsa %11'lik bir ortalama kar getirisi sağlamış. Tabi %11'lik bir kar getirisi küçük gibi görünebilir ama dolar bazında olduğu için TL, Türkiye'de 26-27 ile çarptığınızı düşünün ve o şekilde kar elde ettiğinizi düşünün. Ciddi bir kar ama eğer bu size yetmiyorsa tabii ki Amerika'da fırsatlar bitmiyor. O zaman kaldıraçlı borsa endekslerini alabilirsiniz. O da 3 katı ne kadar yani 3 katına kadar kaldıraç kullanabiliyorsunuz. Ve oradaki endeksi aldığınızda düşerse de 3 katı düşüyor, yükselirse de 3 katı yükseliyor. Şimdi onu inceleyeceğiz. Bir tanesi arkadaşlar long yani yukarı yönlü TQQ, bakın bu yukarı yönlü bir endeks hissesi. Bu Nasdaq 100 yani o S&P 500'ü, bu da Nasdaq 100'ü baz alıyor ve ona göre hareket ediyor. Tabii ki daha az şirket olduğu için o şirkete daha hızlı yükseldiğinde bu da daha hızlı yükseliyor. O zaman bir hesaplayalım. Bakın günlükte geliyor fiyat 200 günün üzerine geliyor. Bakın burada akümüle oluyor. Ben ne demiştim daha önceki videoda? Burası demiştim ki mega rally'nin başlangıcı olabilir. Böyle küçük akümülasyonlar. Yani tabana alma hareketinden bahsetmiştik. Bu tabana alma hareketi burada ne kazandırıyor bize? Bakın %70'lik dolar bazında bir kar getirisi oluyor. Tabandan yukarı çıktığında böyle bir dolar bazında kar getirisi sağlamış oluyor. Endeks hissesi olduğu için endeksler yukarı doğru gidince bu da yukarı doğru gitmiş ve güzel bir kar getirisi olmuş. Bu da kaldıraçlı bir şekilde 100 Nasdaq 100'ü baz alarak yükselen bir nedir arkadaşlar? Endeks ETF'i. Bu şekilde haftalıkta da 200'ün üstüne geçmiş. Buralarda biraz daha böyle dinlenme yapabilir ve burada farklı formasyonlar çizerek tepesine kadar gittiğinde, bakın eski zirvesine kadar gittiğinde %85'lik daha bir yolu var. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Acaba düzeltme yapacak, aşağı mı gelecek yoksa devam edecek? Şu an her şey pozitif olarak bize görünüyor. Aylık bazda baktığımızda bakın şuradan dönmüş. Yani her dönüşü bunun, her büyük düzeltme sonrası %170 şurada yükselmiş. Tabi 3 katı yükseldiği için burada da %800'lük bir kar getirisi sağlamış. Evet, tabi kaldıraçlı olduğu için çok daha fazla kar getirisi var. Tabi düştüğünde de çok hızlı düşüyor. O yüzden hemen stop olmanız lazım. Hemen çıkış yapmanız lazım. Yoksa %79'luk bir düşüş var burada. Burada da yine %70'lik. Burada da yine bir
50'lik bir düşüş gözlemliyoruz arkadaşlar. Yani düşüşte yükselişi de çok seri bir şekilde hareket ediyor. Çünkü 3 katı hareket edebilme kapasitesine sahip. O yüzden yakın stop takip ederek trende girdiğinde alınabilir ve güzel karlar sağlayabilir bir endeks fonu. Peki bir de bunun tabi yükseliş yönünü mesela mesela orada Nasdaq 100 yükseliyor. Peki Nasdaq 100 düşerken de kazanabilir miyiz? Evet. Nasdaq şöyle bakın şuradan aşağı düşerken de o zaman da düşüş yönlü fon alabiliriz. Amerika'da düşüş yönlü fonlar da var. Hem de kaldıraçlı bir şekilde de var arkadaşlar. Şimdi onları da ne yapacağız? Onları değerlendireceğiz. Tabii bu çok daha riskli. Yani yükseliş yönünü tamam anladık ama düşüş yönü çok daha riskli. İyi bir şekilde analiz etmeniz lazım. Burada %78 düşmüş. Bu düşüşü kâra çevirebilir miyiz? Bir de ona bakalım. Burada SQQQ yani Shell düşüş yönü. Burada da Nasdaq 100'ü baz alıyor. Bakın burası işte çok sıkıntılı. Şöyle. Çünkü sürekli düşüyor. Sürekli düşüyor. Çünkü Amerikan piyasası yani ara ara düzeltmeler verip sürekli yükseldiği için burası da sürekli düşüyor. Burada da ciddi bir düzeltme hareketini önceden sezdiğinizde kendinizi ne yapabilirsiniz? Oradan küçük bir kar elde etmek için bunu satın alabilirsiniz. Tıpkı şu bölgedeki bakın Nasdaq orada yani Amerikan piyasası burada düşüyordu. Bakın böyle düşüyordu. Burada ise burada düşüş yönlü olduğu için burada da yükselmiş. Mesela şurada %62, burada %96, burada %79 yani buradaki her Nasdaq'ın yükselişini sattığınızda tekrar aldığınızda bu şekilde 39, 79, 96 ve 62 gibi bir kar elde etmiş oluyorsunuz her böyle tepki hareketinden sonra. Tabi şu bölgede artık bu bitiyor. Ve buradan sonra asla alınmaması gerekiyor. Çünkü buradan sonra Nasdaq yukarı gidiyor. Oradaki şirketler yükselmeye başlıyor. Artık düşüş trendlerini bitiriyorlar. O zaman düşüş yönlü pozisyon almak çok tehlikeli oluyor. Eğer böyle bir pozisyon alırsanız buradaki zararınız %58 oluyor. Ve uzun vadede bu elde tutulacak bir fon değil arkadaşlar. Çünkü uzun vade değil kısa vade fonu. Düşüş yönlü yani düzeltmeler kısa olduğu için bakın devamlı aşağı gidiyor yani. O yüzden sadece büyük düzeltme sezdiğiniz zaman veya böyle bir düşüş hareketi gözlemlediğinizde alabilirsiniz ve küçük karlar veya büyük karlar da elde edebilirsiniz. Düzeltme hareketine bağlı. %67 şuradaki mumlara baktığımızda %18'lik bir düzeltme hareketleri gözlemliyoruz. Bu da düşüş yönlü Nasdaq düştüğünde alınabilir bir risk. Peki diğerlere bakalım arkadaşlar. Şimdi Türkiye'ye bakmak istiyorum. Türk borsası şu an yükseliyor değil mi? Dolar bazında yükseliyor mu? Evet dolar bazında da yükseliyor. O zaman onu inceleyelim. Bunun da fonu var. Türkiye'de yok ama Amerika'da fonu var arkadaşlar. Hemen böyle bir tur yazıyoruz. Ve bakın burada Türkiye ETF yazıyor. Ve bunu baktığınızda bakın buraya baktığınızda gerçi Türk borsası yani dolara karşı çok zayıf ama güzel yerlerden alım yaptığınızda Türk borsası endeksten yani genel Türk borsasından da ne yapabiliriz? Kar elde edebiliriz. Şimdi burasını bakın şimdi buraya bir destek atalım önce. Önce bir şu bölgeye bir destek atıyorum. Evet burası desteğimiz. Bunun altına inmiyor. Genelde inmiyor. Altına geldiğinde hemen üstüne ne yapıyor? Kendini atıyor. Ve buradan bakın şöyle %45'lik bir endeksten kar getirisi. Şu bölgeden tam saymıyorum. Tam böyle çizgiden gelenleri sayacağım. %26'lık bir kar getirisi. Burada da %50'lik bir kar getirisi. Şu bölgede aldığımızda %20'lik dolar bazında. Yine bu bölgede aldığımızda %90'lık ortalama bir kar getirisi sağladığını görüyoruz. Türkiye borsasının dolar bazında kar elde edişi bu şekilde arkadaşlar. Türkiye borsası bu şekilde kullandığımızda, şu desteği kullandığımızda güzel kar ediyormuşuz. Şimdiki destek daha yukarıda artık şu bölgede karşımıza çıkıyor. Ve buradan bakın buradan döndüğünü görüyoruz. Ve buradan da yine %17 artık kazandırmış güzel bir şekilde. Ve burada bir bayrak gibi bir formasyon var. Hemen bunu da çizelim. Evet, Türk borsasını yani Türk endeksini satın aldığınızda neler oluyor? Şöyle tam böyle tabi güzel görünmüyor. Olabilir. Evet şöyle. Burası da şöyle bayrak.
Aslında Flama'ya daha çok benziyor. Flama. Peki burada bir kırılım gelmiş arkadaşlar. Haftalık bazda bakarsak daha net görünür. Evet, burada bir kırılım geldiğini görüyoruz. Ve bu kırılım bizi önce nereye götürecek? Şu bölgeye taşıyabilir. Yani eski zirvesine taşıyabilir. Daha sonra kırılırsa tıpkı şunun kadar, hemen bunu bir klonlayalım. Evet, şu kadar da yükselme potansiyeli var diyebiliriz. Peki burada başka, şurada bakın, burada direnç var. Böyle atabiliriz. Böyle takip edebiliriz Türk borsasını. Türkiye'de böyle dolara karşı bir yükseliş sağlarsa %40'lık bir, yani tabi hemen gitmeyecek, böyle şuradaki gibi zikzaklar, düzeltmeler, şunlar bunlar olabilir. Buralarda takılması, buranın altına inmemesi güzel duruyor arkadaşlar. Hemen şöyle Kripto Cross'a baktığımızda 200 günlük haftalıkta üstüne attığını görüyoruz dolar bazında. Bunun üzerine çok uzun zamandır atmamıştı. Yani şuradan bakın. Haftalıkta atmış olması güzel. Aylıkta bakalım, aylıkta, evet, aylıkta da güzel. Yani bir al sinyali var ama tabii ki zayıf bir al. Uzun vadeli zayıf bir al. Evet, günlükte ne yapıyor? Günlükte 200'ün altında olduğu için üstüne geçmiş arkadaşlar. Fiyat üstüne geçmiş ama ortalamaları kendine daha çekmemiş. Yani biraz burası zor olacak. Hızlı bir şekilde gideceğini düşünmüyorum. Ufak ufak yürüyecek. Evet, Amerika'da tur denen, bakın arkadaşlar, kodu tur. Tur aldığınızda Türkiye borsasına endeksli fonu almış oluyorsunuz ve Türkiye borsası eğer yukarı doğru gideceğini düşünüyorsanız, eğer buradan aşağı doğru gelmeyecek, yani buranın aşağısına da kırabilir, tekrar buralar test edebilir. Buranın aşağısına mı yoksa şuradan üzerine yukarı doğru mu gidecek, bunu siz karar vereceksiniz. Siz analiz yapacaksınız. Eğer yukarıyı hedefliyorsanız biraz alabilir, buradan tur endeksini alabilir ve Türkiye borsası yükseldiğinde siz de buradan endeks olarak kar sağlayabilirsiniz. Bu fondan bu şekilde faydalanabilirsiniz. Başka diğer ülkeleri inceleyelim arkadaşlar. Mesela EWC. Evet, burası Kanada endeksi fonu arkadaşlar. Kanada ülkesini biliyorsunuz ve burada bakın güzel yerlerden alındığında yine dolar bazında iyi karlar, yani böyle sert düşüşler, sağlam düşüşler yaşandığında %50'lik karlar elde edilebiliyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde doğru yerlerden alım yaptığınızda buradaki endeksten de ne yapabilir? Kar sağlanabilir. Şöyle buralar direnç. Bakın burası destek dirence dönüşmüş. Yine burada bakın fiyatın sıkıştığını gözlemliyoruz. Yön nereye? Yön yukarı doğru görünüyor arkadaşlar şu an. Bakın alttan böyle her aşağı gelişinde toparladığını görüyoruz. Yukarı doğru patlatırsa eski zirvesine doğru gider. Kanada endeksi bu şekilde %14. Pike getisi hemen Kripto Cross'a bakalım. Evet, burada da dolara karşı gayet sağlam bir şekilde duruyor. Haftalık da güzel. O günlükte de çok güzel. Hareketli ortalamaları kendine çekmiş. 200 günün üzerine atmış ve buralarda birikim yapıyor ufak ufak. Zaten buradaki her düzeltme arkadaşlar bakın ne kadar kazandırmış. Şu küçük düzeltmeler %7'lik karlar sağlamış. Şöyle bir de buradan hesaplayalım. %9. Evet, bu düzeltmeler %7, 5, 9 bu şekilde küçük karlar sağlamış. Ta ki yukarı da gelebilir arkadaşlar. Bakın burada temettü de veriyormuş. Bu endeks fonunu aldığınızda temettü de alabilirsiniz. 0.346. Daha önceki temettülere bakalım. 0.490, 0.276 gibi. Burada temettü de veriyor arkadaşlar. Bu fon size. Peki başka neye bakabiliriz? Diğer ülkelere bakalım. Evet, Çin endeks fonu. Bunda yine Amerika'daki fonlardan bir tanesi. Amerika borsasından alabiliyoruz arkadaşlar bu fonu. Çin gerçekten bazen güzel hareketler yapıyor. Şöyle bakın. Şöyle güzel bir trend. Buradan güzel bir yükseliş trendi. Ve burada sağlam bir düşüş gelmiş. Şurada evet sert bir düşüş. Ve burada yine biraz oyalanma. Ben burada bakın şurası eğer omuz baş omuz olursa burada Çin borsasına eğer buradan yukarı doğru. Çünkü şurada güzel bir margozlu gelmiş. Buradan tekrar yukarı doğru bir hareket. Şuradan %6. Boyun çizgisinin katlaması ise %40'lık ortalama bir uzun vadede Çin endeksinin yükseleceğini söyleyebiliriz.
Şu formasyon çalışırsa tabii, çalışmazsa ayrı. Tabii şu an daha erken. Çünkü 200 günün altında. Günlükte bakalım. Günlükte ise evet, çıkış çabası. Yani şu çanağı büyük ihtimal şöyle işaretledim. Buradaki çanağı kapatır gibime geliyor arkadaşlar. Ve bu çanağın kapanması %11'lik bir ortalama, %11-13 ortalama kar getirisi düşünüyoruz. Bu da Çin endeksin bize getireceği katkılardan bir tanesi olur. Evet. Şimdi buna da baktık. Bir de Hindistan'a bakalım. Evet, diyelim ki Amerikan borsasında Hindistan endeksini satın aldık. Hindistan endeksini satın aldığımızda şuradan çok güzel bir 2020 pandemi düşüşünden sonra dev gibi bir yükseliş gözlemleniyor. Dolara karşı da güzel aslında çıkışları var. Ve şu an evet, burada da güzel ufak ufak düzeltmeleri vererek yukarı gidiyor. Haftalıkta bakalım. 200'ün üzerine atmış. Gayet pozitif. Haftalıkta pozitif. Aylıkta da pozitife dönüyor. Evet, günlükte de pozitif. Evet arkadaşlar, bu gayet güzel duruyor. Şurası boyun çizgisi. Bunun üzerinde kaldıkça ve burada düzeltmeler yaptıkça, şurası ikili dip olarak sayarsak, şöyle alalım. Birinci dip, ikinci dip ve buranın katlaması da üste kadar gideceğini söyleyebiliriz. Yani 50'lere kadar, şurada da bir direnç var. 48-50'lere kadar bu trend devam edebilir. Sonra bakarız yine oradaki güce göre. Zaten bakın, hacim de güzel. Haftalıktaki hacim de, alıcılar yukarı, satıcılar arada var ama alıcılar da iyi, fena değil. Evet, Hindistan piyasası endeksi böyle arkadaşlar. Fon şöyle bir düzeltme hareketi, mesela bir hafta iniş, bir hafta çıkış oluyor. Şöyle bir inişte aldığımızda sonraki hafta ne kazandırıyor bize? %2. Bir hafta daha iniş, bir hafta daha çıkış, %3, bu şekilde. Bu da düzeltme yapa yapa şöyle yatay bir şekilde devam ediyor. Buraya bir destek atarsak ne olur? Evet, şöyle bir takip edersek burayı kırana kadar devam. Güzel bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Evet, bir de şuna bakalım. Evet, bir de Norveç endeksi var arkadaşlar. Hemen haftalıkta açıyorum. Norveç endeksi bize ne gösteriyor? Dikkatli bakıyoruz. Burası da destekten döndüğünü görüyoruz. Şöyle bir yatay bir şekilde fiyatın aşağı doğru geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde endeks fonları var arkadaşlar. Bunları değerlendirebilirsiniz. Güzel karlar elde edebilirsiniz. Dünyanın birçok ülkesindeki endekslerin fonlarını satın aldığınızda dünyadaki borsalar, Amerika, Fransa, Almanya nasıl yükseliyorsa siz de o miktarda kar sağlayabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olur. Araştırabilirsiniz. Almanya'nın da var, Fransa'nın da var. Birçok ülkenin borsa endeksin fonlarının ETF'lerini satın alabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.